Yeni Mercedes E serisi. İlk defa bizlerle arkadaşlar ve aynı zamanda sizlerle. Arkadaşlar aldık yeni E serisini. Hem Top Gear için hem otopark.com için 3 gündür bakıyoruz. Şimdi baktıklarımızı size aktaracağız. Doyamadık. Birkaç saat daha bakacağız. Birkaç saat daha bakalım aynen. Bir çıkalım yola bakalım neler yaşayacağız görelim. Keyifli bir test sizleri bekliyor arkadaşlar. Teknolojik bir test. Göreceğiz bak çok acayip şeyler yapıyor bu. Bakalım neler yapıyor. Hadi. Hadi bakalım. Biliyorsun yani arabaları hükmedebiliyorum. Böyle bir şeyim var. Hükmedebiliyorsun. Hakikaten alıyormuş. Vallahi Evet, alıyor. tabii. Ha bir de ortalıyor ha. Hani ukala bir şeyi var. Tabii canım. Şu an ortalama bir Türk sürücüsünden daha iyi. Orada bir simge var mesela. Ne anlama geliyor? Şu an tut diyor direksiyonu. Ha. Şu an Ciddi mi tut diyor. sence? Bilmiyorum. Yani tutmazsan fren yapıyor. Yani öyle programladım. Değiştirebiliriz. Bu seslerin gitgide Tuttum. daha Fren yapmaya başladı. Tamam tuttum. Sakin. Bu arada tutman yeterli mesela fren yapmasan da tutup mesela şöyle dokunup kendi kendine devam edebiliyor. Arkadaşlar ne yapıyor bu adamlar demeyin. Tabii ki böyle bir yeteneğim, böyle bir yeteneğim olsa yani ne bileyim. Arabanın var ama. Arabanın var böyle bir yeteneği. Yani bu aslında işte otonom sürüşe giriş. Evet, Bu aslında 101. o. Yani aynen Oto öyle. 101. Abi burada şerit takip sistemiyle adaptif cruise control birlikte çalışıyor. O ikisinin bir arada zaten 2 tane düğme var sadece orada. Bir de devreye sokmak da çok kolay. Tık tık yapıyorsun çünkü sadece. Drive Pilot diye geçiyor sistemin ismi. Ha. Öyle hatırlıyorum sitede. Drive Pilot diye geçiyor. Güzel. Evet, hepsiyle kombine çalışıyor. Yani Aynen. adaptif cruise kontrolle. Ama tabii bu direksiyonu ilk kez görüyoruz. Bu kadar müdahale eden bir direksiyonu ilk kez görüyoruz. Yani sen bayağı yollamışsın böyle. Ben E5'te evet bir yarım saatten de uzun, 1 saat falan hiçbir şey yapmadım. Şöyle sistem şimdi %100 tamamen kendi başına mı gidiyor? %100 değil ki olmaması da lazım zaten. Şimdi %50 ile giderken senin 1 saat boyunca böyle gitmemen lazım Tabii, yani. aynen öyle. Dolayısıyla yüksek süratlerde, otoban süratlerinde belli bir süre sonra işte demin yaptığını yapıyor. Bip 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 yapıp senden sadece şunu istiyor. Direksiyona bir dokun. Burada hayatta olduğunu ben bileyim. Ondan sonra kendi başına gitmeye devam ediyor. Ama abi E5'tesin, dur kalk trafik. 30-40'a kadar çıkıyor en fazla. Sonra 0'a iniyor. Belki viraj var. Hiç sorun değil. Hiç bir şekilde devreden çıkmıyor. Ve yani öndeki arabayla beraber kalkıyor, öndeki arabayla beraber duruyor. Hiçbir şekilde senin direksiyona müdahale etmene gerek yok. Ve şu anda da aynen şu anda da gördü. Ne yapayım? Burada oturuyoruz. Şeritleri şu anda gördü. Öyle şeridin üzerine falan çıkmana da gerek yok. Ortalıyor yani şeritleri. Evet, şu an mesela kendi kendine gidiyor. Evet, şu an kendi kendine gidiyor. Yani ne yapıyorsunuz? Tehlikeli bir iş yapıyorsunuz falan. Şu Bak, an biraz bak. tırstım. Aldım elime direksiyonu. Al. Evet. Dönecekti ama yine de ne olur ne olmaz abi. O kadarını biz yapalım yani. O kadarı biz yapalım. Yani tehlikeli iş yapıyor falan diye düşünmeyin şu anda. Arabanın özelliği bu. Biz de bu Arabanın özelliği özelliği bu. deniyoruz. Aynen ki şu anda namüsait durumlardan bir tanesi. Yani Evet. esasında dediğim gibi E5 veya böyle çok da keskin virajların olmadığı yollar için kullanılmış olmasına rağmen abartısız ben yarım saat hiç dokunmadım. Ve sürekli trafik vardı. İşte ben şöyle söyleyeyim sana, otomobil üzerine çok kısa sürede hakimiyet kurdum buradaki menüler üzerinde. Ve bu kadar kısa sürede hakimiyet kurmamın en önemli sebebi bu sistem. Çünkü yarım saat boyunca hiç arabayı kullanmama gerek kalmadı, sürekli bunlarla oynadım. Doğru. Yani kendi başına gidip durdu, etti. Bunun ötesinde şehir içine girdiğin zaman şöyle bir şey var. Mesela kırmızı ışıktasın, durdun. Ondan sonra yeşil ışık yandığı zaman pıt diye gaza senin dokunup. Küçük bir hareket vermen lazım otomobile. Aynen. Direkt kendi kalkıp hareket etmiyor yani. Aynen onu tık diye dokunduktan sonra zaten. Deneriz zaten trafikte de. Aynen. Öndekiyle beraber gidiyor, viraj dönüyor. Evet. Bazen virajları görmeyip yandaki başka engebeleri veya mesela trafiktesin, yandaki kamyonu görüyor, ona göre kendini hizalıyor. Evet. Bayağı çalışıyor. Bayağı. Aslında seni şeritte tutmak için değil, direkt bayağı gitmek için yapılmış bir şey. Ondan bahsediyorum yani. Gidiyor yani bayağı bıraktığında Evet. direksiyonu. Evet. Yani medeni şartlarda gidiyor kendi Evet, medeni kendi şartlarda kullanıyor. gidiyor. Şöyle ben bununla ilk defa Golf'te karşılaşmıştım. Golf çok daha alt segment bir otomobil olmasına rağmen onda şerit takibi yoktu ama adaptif vardı. 0'a kadar duruyordu. Sonra gene kalkıyordu. Bu da onu yapıyor. Sıfıra kadar duruyor, sonra gene kalkıyor. Şimdi Volvo'lar vardır mesela. O durduktan sonra kalkmaz. C90'da başlamıştı ilk evet. Orada belki kalkıyor olabilir. Bir düğmeye basman gerekiyor vesaire vesaire ama çalışma yelpazesi olarak sana yani senden kontrolü alma düzeyi olarak en iyisi bu. Ve bu duruş bak şimdi durdu. Bak kalktı. Kalktı. Yani şöyle bunda
Şöyle bir avantaj var. Yani benim gördüğüm olumlu özellik şu. Diğerlerine göre, Volvo ve Volkswagen grubuna göre frenleri çok yumuşak yapıyor. Gazı da öyle. Çok. Yani şu anda öndeki arabaya yetişmek için, 70'e çıkmak için Bak, gazlamıyor. çek elini. Yumuşak yapıyor yani. Aynen. Çektim elimi. Çok ölçülü hareketler. Evet. Fren de öyle, gaz da öyle. Fren de öyle, Dozajı da gaz da öyle. çok iyi ayarlıyor. Aynen. Şey avantajı var. İşte trafikte sıkıldın ettin. Şuraya küçük bir tavla al abi. Mesela buradan hop. Bak gidiyor yani. Şu bayağı. anda gidiyor, şeritleri ortaladı. Müthiş ya. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Yok. Gördü zaten. Yani böyle bayağı gidersin. Bayağı gidersin. Evet ya, çok iyi yani. Şu an mesela direksiyona dokun diye bir uyarıda da bulunmuyor bana. Hayır. Belli bir Yaşıyorum. süratten Anlıyorum. sonra şu süratler tehlike yaratmadığı için abi tamamen kendi gidiyor. Ben normalde güvenmem bu kadar ha. Güvendim buna yani. Bak şimdi minibüs 4 yaktı. Aynen. Durmadı. Yani Hayret. o belli. Durdu. Şimdi duruyor. Şey yapma. Duruyor mu? Durdu. Durdu. Onunla beraber gideceğiz birazdan. Hadi bakalım. Bizim sahil attı değil mi? Yok. Onun içinde kaç kişi önde? Fiziksel olarak o kadar insanın oradan inmiş olması mümkün değil. Dolmuş bu. Cık, kalkmıyor. Uzun süre durunca kalkmıyor. Uzun süre durunca kalkmıyor. Belli Anlık durup kalkmalarda devam ediyor ama Aynen. ışıklarda durduğunuz zaman durmuyor. Ya da Sarıyer Beşiktaş minibüsüne denk gelirseniz durmuyor. Onu tanıyor. tekrar gaza dokunmak gerekiyor. Bu otomobilin sürüş asistanları arkadaşlar çok iyi. Çok iyi çalışıyorlar. Hakikaten çok iyi çalışıyorlar. Abi çok acayip. Bu nasıl bir şey ya? Şaka gibi. Peki içinden başlayalım. İçini beğendin mi? Şimdi bak bu arabada Tabii. mevzu şu. Genel olarak ben bunu otomobilin her yerinde Sonra gene bakacağız. tamam. Otomobilin her yerinde gözlemledim. Dış tasarımından tut da hissettirdiklerine kadar ve özellikle kabindeki bütün malzemeler, tasarıma kadar her yerinde bunu fark ettim. Arabanın yarısı S, yarısı C. Evet, melez. Melez. Buradan abi üstü inanılmaz ya. İnanılmaz. Yani bu Malzeme segmentte falan değil mi? Müthiş. abi buradaki deriler, buradaki Çok dikişler. Bak biz seninle Jaguar'da bu dikişleri orada eleştirmiştik. Evet. İp gibi değil falan. Sen eleştirmiştin. Ha, ben Evet. eleştirmiştim. Bu işte bak Alman dikişi bu abi. Tabii. Yani milimetresi Şaşmaz. milimetresine şaşmaz. Hı hı. Ve her taraf abi bütün buralar Şu arka taraftaki özellikle şerit çok güzel duruyor. çok güzel. Adamın bu arada imzası var. İmzası var, Kendisine evet. de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Aynen. Adam bayağı imza atmış camaya. Aynen. Ardından gelen abi arkadaşlar şu ana kadar bize teste gelen hiçbir otomobilde gerçek tahta, artık ahşap da diyemiyorum, bu bildiğin tahta çünkü yoktu, artık var. Bu bak şu mikrofon alıyor mu sesi? Sesi duyuyor musunuz? Bu işte tahta sesi arkadaşlar. Tahtanın elle sürtünme sesi. Gerçek bir tahta var burada ve bu otomobilin içerisinde hani bazen bazı arabalar geliyor, bir şey görüyorum ve diyorum ki inşallah bir gün benim sahip olduğum otomobilde de bu olur diyorum. Bu da işte onlardan bir tanesi. İnşallah bir gün gerçek tahta içeren. Tahta mahtalıyım bir şey sen evde uğraş. Ay biz hep ama her zaman işte ahşap görünür plastik Evet. diyoruz. Aynı güzel görünüyor Ahşap ama look. sahte ahşap ama Evet. hiçbir zaman gerçeği Yani denk. bu kalitesi hiçbir şey de yok. Bu Yani efsane şu ya. üzerindeki damar mı denir? Ne denir? Hani ha. ahşaptan Aynen. anlamam ama Aynen. onu hissediyorsun. O müthiş bir kalite Abi hissediyor. bu efsane bir şey. Ben buna bayıldım. Ve Ama o piyanosu ya pardon. evet oraya geleceğim. Oraya Tamam. gelmeden önce son olarak yukarıyı bitirelim. Yukarıdaki bütün bu koltuk ayar düğmeleri, işte biraz aşağı inersen cam açma düğmeleri ve şunun telaffuzu nasıl? Burmeister mı? Burmaster. Burmeister. Neyse siz Burmeister. anladınız. Bu arkadaşlar özellikle C serisinin lansmanındaki S serisinde de benzer görseller kullanmışlardı. Hep bu hoparlörü size gösterirler reklamlarda falan. İşte bu hoparlör o hoparlör. Ve o görsellerde ne kadar güzel görünüyorsa şuradaki ızgara arkadaşlar şu anda da o kadar güzel görünüyor. Buna dokundukça dokunasınız geliyor. Ardından hemen müzik sistemine paraya geçiş yapayım. Tek kelimeyle muhteşem. Bakalım mı? Bakalım. New music and cutting-edge tunes. The FG Sound System. Radyo dinliyor olmamıza rağmen küçük parti verilir yani burada. Yani şöyle söyleyeyim, ben trafikte arabayı kullanıyordum. Başta ayarlarını yapmak gerekiyordu. Biraz bastız ayarı çektim. Sonra ağladım. Niye? Gözlerim yaşlandı. Çok iyi. Hakikaten mi? Evet. Çok iyi evet. Yani ben hakikaten çok iyi müzik dinlediğim zaman, çünkü o farklı bir şey. Böyle önce tüylerin diken diken oluyor, sonra bir tuhaflaşıyorsun, bir duygusallaşıyorsun falan. Ya ben de oluyor, sen de olmasın. Ben de olmadı hiç ya. Benim biraz bu duyguyu yerim. Volvo'larda da, bir iki Volvo'da da olmuştu ve 60'ta yanlış Ağladın hatırlamıyorsam. mı? Ya biraz yaşlandı be abi. Böyle Allah. bir doldu. Şöyle bir çizgi film dolması.
O kadar güzel, Eyvallah, öyle güzel, söyleyeyim. güzel. Evet, o kadar yani güzel. Ağlayacak kadar değil ama güzel yani. Bu Anıl'ın duygusallığıyla alakalı bir şey. Duygusal bir adam. Ona diyecek bir şey yok. Ama güzel. Müzik sistemi efsane, çok güzel müzik sistemi var. Ondan sonra şu çizgiden arkadaşlar itibaren aşağıya iniyor. Tamam, buraları yumuşak ve buraların yumuşak olması hakikaten iyi bir şey. Yani torpidonun yumuşak olması çok çok nadiren. Ve şuradaki gene ortadaki malzemenin yumuşak olması, böyle parmağımın içeriye geçmiş, göçebiliyor olması ve aynı zamanda bu vitesin, ki burada vites yok, normal vitesin olması gereken yerin etrafında da deri, yani şurada dikişler görüyorum, herhalde burada bir deri kaplama vardır. Bunlar çok üst düzey mevzular, olaylar ama buradan itibaren C serisinde söylediklerimi kopyala yapıştır yapabiliriz. C'de zaten piyano bilek olmamıştı. Abi burada hiç olmamış. Yani burası bu otomobilin genel seviyesinin çok çok altında ve burada başka bazı ufak tefek ergonomik sorunlar da var. Onlardan da bahsedeceğim ama bu piyano bilekten acilen bence Mercedes'in önce C'de sonra E'de kurtulması lazım. Niye seviyorsun piyano bileği? Abi birincisi çok fazla şu parmak izini tutuyor. Tamam. İkincisi şu işi yaptığın zaman Mikrofiber bez 4.9 TL şeyde. ama sürekli var. Benzinciden. Yani şurada asılı durması lazım sürekli Tamam. yani. Buraya asma kötü durur. Abi bak ben burada katılmıyorum. Neyse niye katılmıyorum söyleyeyim. Ben piyano bileği seviyorum çünkü. Yani gidip sörf tahtamı da babama piyano bilek boyattım. Düşün yani denizde kumda falan kullanıyorsun. Seviyorum. Çok şık ve kaliteli duran bir şey bence. Çok erkek duran bir şey bence. Seviyorum. Bu otomobillerde kötü olmuş diyemem ama kahverengiyle siyah çok şık olmamış. Ama senin kadar böyle çok kötü olmuş diyemem yani. Ben seviyorum piyano bileği. Evet, bakımı zor ama hangimizin bakımı zor değil ki? Yani bakımı zor. Evet. Ya piyano bileği ben genel olarak daha sportif Tamam. bir tasarıma, daha sportif otomobillere yakıştırıyorum. O nedenle bu otomobilin buradaki ihtişamla falan bence uzaktan yakına alakası yok. Mesela burası da Burası keşke... mesela ne olsun isterdin? Bundan mı, tahtadan mı olsun isterdin? Keşke. Onu yapacak usta daha doğmadı. Bunu nasıl bunun Kör şeyini oldu versin? zaten. Kör oldu. Ondan yani. sonra bunu Yapmış. koydular. Ya abi en azından seçeneğim olsaydı. Çünkü Olsaydı, gittiğimiz zaman, çünkü E-Seris'in lansmanına sen gitmedin, bizimkiler gittiler. O zaman sormuşlar mesela başka seçenek var mı diye. Yok demişler. Ama C'de var. C'de burayı başka malzemeler alabiliyorsun. E'de de belki ileride gelecektir. Ben kesinlikle piyano bilek almam. Onun haricinde buradaki yazı karakterlerini ben C'de de sevmemiştim. Burada da sevmedim. Sen mesela şunların, yani şunlar sana rahatsız etmiyor mu bunlar? Ceneva abi o. Ceneva. Ceneva. Ceneva Bolt. Nasıl italik Ceneva? Ceneva. Ariel. Ariel değil bu. Ceneva. Değil mi? Bu. Ceneva tırnaksız. Ya o yazı karakterleri benim hoşuma gitmiyor. Bir de şuradaki mesela dörtlü flaşör düğmesinin çok uzakta ve çok küçük olduğunu düşünüyorum. Acil durumlarda bulamıyorsun. Evet uzakta. Tamam haklısın. Ama Saat? ben takipçiler yerine araya gireyim kendi kendime. Tamam. Acil durumlarda zaten araba kendi kendine dörtleri yaktığı için genelde pek İhtiyaç kalmıyor. ihtiyaç kalmıyor. O yorumu da yaptırmadın adama. Yapacaktır. C'de çünkü yapmışlar da. Ha, okey. Saati beğendin mi? Tek başına evet ama bunun içinde hayır. Hayır, tamam. Burada bir göz var arkadaşlar. Hemen. Kocaman. Kocaman, bayağı büyük. Hatta şu tarafında bir kül tablası falan var. Yanında çakmak var. Bayağı büyük ve kullanışlı bir göz bu. Kapanabiliyor. Burada hemen Mercedes'in meşhur sistemi var. Benim fazla hoşlaşmadığım, Benim de. kullanımını zor bulduğum. Şu an üzerinde bir mouse olan, şurada bir mouse var artık. Bunda işte dokunmatik olarak her şeyi yapabiliyorsunuz ama yine de ben zor buluyorum. BMW'yi bu konuda iyi buluyorum. Kolay alışabiliyorsunuz. Buna biraz alışmak zaman alıyor. Dün ben mesela ESP'yi kapatmak için 10 dakika falan zaman harcadım. Yani bulamadım. Kendinize benzettik arkadaşı da. Yok ESP kapatırım edeceğim. Kapatırım bakarım da hep önceden buradaydı yani. Buradan buluyordun, kapatıyordun. Şimdi buradaymış. Zaten buradan buraya geçmem 6 dakika kaldı. 4 dakikada burada. Neyse buldum. Çok uzun zamanlar değil ama BMW'de daha kısa sürüyor. Sen beğendin mi sistemi? C'de de aynı şeyler burada da vardı. Yani burası aynı zaten. Direkt C'dekini Evet. almışlar, taşımışlar buraya. Ama menüler C'de, bu ekrandaki menüler çok daha karmaşıktı. Ben bu menünün içinde kaybolmuştum. İçinden çıkamamıştım. Hiçbir şey de anlamamıştım. Fakat buradaki menülerin yerleşimini çok beğendim. Yani menüler bakımından önce tepede işte 6-7 tane ana menü var. Oraya her birine girdiğin zaman alt menülere ulaşıyorsun ve ben gerçekten menülerin yerleşimini, ulaşımını, mantıksal düzenlenmesini çok beğendim. Bu otomobilde C'ye göre önemli ölçüde menülere, tekrar söyleyeyim, arasındaki gezinmeler, hani seninle burası arasındaki mesafe gitgide kısalmış C'ye göre. Ama C'deki bahsettiğim şeyi tekrar edeceğim. Şu var ya şu abi, şu uzayan şey var ya, dokunmatik zımbırtı, hiçbir gereği yok. Hiçbir gereği yok. Çünkü bunun yaptığı her şeyi zaten aşağıdaki Aşağıda yuvarlak yapıyor. Evet. Bunun tek işlevi nedir biliyor musun? Bunu kullanmanı zorlaştırıyor. Diyecekler ki evet haklısınız, burası dokunmatik olduğu için harf, sayı falan girebiliyorsun. Abi 3 gün kullandım ben bu arabayı, bir kere girdim.
O da 93 falan yazmak için. Hani istasyon yazmak için. Onun dışında bunun hiçbir işlevi yok. Çünkü bunun yaptığı her şeyi zaten aşağısı yapıyor. Aynen. Abi çıkar şunu. Ne yap? Alttaki yuvarlak buton var ya. Onun üstünü dokunmatik yap. Otomatiğe onu büyüt. Ha, birazcık da büyüt. Bitti. Yani bunun hiçbir işlevi yok. Çünkü tekrar söylüyorum. Aynı şeyleri aşağıdakinin aynılarını yukarıdaki de yapıyor. Genelde bunu ben hiç kullanmadım. Fuzuli. Son derece fuzuli. Onun haricinde ama buradaki yerleşimleri çok beğendim. 2 tane ekranda zaten grafikleri, çözünürlüğü falan ağlıyor yani. Hakikaten ağlıyor. Ben hala kullanımını zor buluyorum. Yani bulamıyorum bazı şeyleri. Belki ben yaşlandım ondandır bilmiyorum yani. Sen o zaman sport kadranların tasarımı sport yapmış. Onları klasiğe alsana sen. Klasiği alayım ben. Evet. Bakalım bulabilecek misin? 3 tane vardı. Sport 3 var, tane. klasik var, bir de Modern. modern var. Evet. Ben sportu beğendim, renklerini beğendim. Çok Ben güzel duruyor renkleri. Bir de içeride bir ışıklandırma sistemi var. Sistem böyle komple otomobili sarıyor gibi görünüyor zaten. Gece görünüyor, şu an görünmez. Bayağı bir renk değiştirebiliyorsun ama yani. Benim hiç görmediğim renkler var yani. Bu yaşa geldik. Hiç görmediğimiz garip renkler var. Bunda da bir savaşçı ledleri. Bunları ben açmadım. Daha doğrusu kapatamadım. Kapattım. O kadar da yaşlanmadım. Sağa diye kapandı bak, bir anda kapanmadı. Evet. Hep öyle. Onun haricinde daha anlatalım mı içeriği? Biraz sanki detaya girmedik ya. Detaylara girelim biraz. Eşya gözüne şöyle kısa bir değinelim. Bunu böyle yapınca arkadaşlar içeride 2 tane USB, bir tane de SD kartın bulunduğu genişçe bir göz var. Ben hiç SD kart kullanan görmedim demiştim. Bu arada varmış. Yorumlara yazıyor arkadaşlar. Var mı? Görmüş oldum. Eyvallah. Sağ olun. Bunlar genelde premiumlarda opsiyon oluyor ama ben burada gözlüklük görmeyi, bulmayı sevdim. Hoşuma gitti. Yani bu otomobilde aynı zamanda tabii kapı işleri çok geniş. Hani bir eşyam var, nereye koyayım derdi yok. Mutlaka koyacağım bir yer var. Bir kere zaten çoğunlukla buraya koyuyorsun. Burası eşek kadar. Evet. Yani bir işte far kumandanın altında çekmece yok. Onun dışında ama çok da ihtiyaç duymuyorsun. Koltukların çok fazla ayar seçeneği var. Evet. Koltuklar rahat. Ben bunu seviyorum. Deri kumaş karışık. Ortalar kumaş, yanlar Ortalar deri. Ben kumaş. bu kombinasyonu çok seviyorum. Hem yazın fazla terletmiyor. Kışında çok böyle oturduğunuzda buz gibi olmuyor. Zaten yeni deri koltuklar gitgide kalitesi düşmeye başladı. O yüzden bu kombinasyonu seviyorum ama krem rengi almazdım muhtemelen. Arkada çok ekstra bir şey yok. Yani geniş, yani sınıfına göre hani Havalandırma vardır tabii ki var. genişçe bir. Bir tane menfez var arkada. Yuvarlak şu öndekilerden. Menfez. İşte onun altında 12 volt var, küllük var vesaire var. Arkada çok güzel bir şey yok. Kol dayama. Kol dayamada da işte küçük bir göz artı 2 tane bardaklığımız var. Arka koltukların yatırılabiliyor olması güzel bir şey. Genelde premiumlarda bunu da görmüyoruz. Tabii opsiyon oluyor. Bu otomobilde de bir sürü opsiyon var. Bagajda bir şey hoşuma gitmedi. Öne doğru bir eğimi var. Yani bagaj zemini arkadan öne doğru hafif bir eğim var. O eğimden ötürü dümdüz bir bagaj yok orada. Bu ekran bu arada çok güzel bir ekran. Yani S'ten bildiğiniz ekran bu. S'teki ekran. Evet. Bu ekranlar hem boyut olarak hem işte çözünürlük olarak çok iyi dedim ama ben şık olduklarını düşünmüyorum. Çünkü köşeleri beni hep rahatsız ediyor. Sanki televizyon var orada, etrafına araba yapmışlar gibi. Yani böyle lök diye oraya yapıştırmışlar. Mesela Audi'ye bindiğin zaman hiçbir zaman köşe görmezsin. Şuralar hep yuvarlaktır. Evet. Aynı zamanda kadranların hep yuvarlaktır. O yuvarlağın içindeki, yani o köşelerin, kıvrımların içerisindeki kadranları dijital yapmışlardır. Sen hiçbir zaman bu köşeleri görmezsin. Doğru. Ben isterim ki Mercedes şunu mesela, şu var ya, abi şöyle gelsin, tamam bak şöyle gelsin. Buradaki o köşeyi yok etsin. Dolayısıyla sen grafikleri orayı kapatacak şekilde yap. Yani oranın içine grafik yap, anlıyor musun? Şuraya grafik yap. Ben bu köşeyi görmeyeyim abi. Yani bu köşe, o köşe, o 4 tane burada köşe var. Hatta içeridekileri de sayarsan 8 köşe falan. Bana kaba, benim gözüme kaba geliyor. Bugüne kadar hiç dikkat etmemiştim. Çok detaycısın sen ya. Hiç Abi, dikkat etmemiştim bugüne kadar. Bazı şeyler böyle Doğru rahatsız ediyor beni. söylüyorsun ama. Yok, doğru. Yani İzolasyon- işte şu köşeleri falan konuşalım mesela. Ne dersin? Arkadaşlar Top Gear'da da Haziran sayısında tabii yazısını uzun uzun yazacağımız için. Yazacaksın. Bu kadar detaya girip yazacaksın artık. Evet. Çok da böyle aşırı derine inmemeye çalışıyoruz ama elimizde değil. İzolasyon konusunda sen ne diyorsun? Ben Rüzgar izolasyonu çok beğenmedim. Yani çok böyle rüzgar kütüphane gibi gelmedi. Ve ama. lastik sesi var. Var. Geliyor. Niye geliyor? Bilmiyorum. Ama Mercedes E'de gelmemesi lazım ya. Yani beklemezdim.
Bir de vakumlu kapılar var. Beşiktaş şampiyon oldu bu arada. Ha. Kendilerini tebrik ediyoruz. Oldu mu ya? 7'de maç. Bugün belli olacak. Ha, öyle mi? Evet. O kadar uzağım düşün yani. Abi metrekareyi 10 tane Beşiktaşlı araba düşünce ben dedim herhalde şampiyon olmuşlardır. Yok 7'de galiba maç bugün. Ben Beşiktaşlıyım arkadaşlar bu arada. Şampiyon olacağız inşallah. Hayırlısı. Her şeyin hayırlısı be. İç mekan bitince olacaksınız. Evet. Yani bence çok detaya girmedik. Biraz detay bir şey yapalım. Şu düğmelerin mesela hissiyatını. Yalnız çok iyi o da. Hakikaten çok iyi yani. Çok iyi hissiyat. Hakikaten Bu çok da iyi. iyi ve cam açma kapatma butonları da çok iyi hissiyatı ya. Böyle yumuşacık. Abi konfor şöyle, ben dün biraz kısıtlı bir zamanda kullandım otomobili. Bir de işte Top Gear için fotoğraf çekimi falan yapıyorduk. Çok fazla odaklanamadım otomobile. Bugün daha fazla odaklandım. Sanki süspansiyon biraz kısa bir aralıkta çalışıyormuş hissi yaratıyor. Yani sık çukurlardan ve tümseklerden geçtiğinizde biraz fazla vuruyor. Biraz fazla ses çıkartıyor. O sesi biraz fazla içeriye yansıtıyor. Dolayısıyla içeride de size sarsıntı fazla hissettiriyor gördüğünüz üzere. Tuk 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 tuk. Evet. Yani derdimi anlatabildim inşallah. Anlat. Yani E'ye bindiğinizde belki normal başka bir otomobil için konuşuyor olsaydık bu çok konforlu diyebilirdik ama E'ye bindiğinizde bu rahatsız edebiliyor insanı. Ya da neden böyle diye kendinizi sorgulayabiliyorsunuz. Düşündük, taşındık. Bir sonuca vardık mı? Vardık gibi. Yani çelik yay artık standart. Yeni E ile birlikte. Çelik yaylarla alakası olabilir. Ama çelik yay konforu düşüren bir şey olabilir fakat yol tutuşu arttırır. Yol tutuş konusunda Oraya geleceğiz zaten. geleceğiz. Ama konforu bir E'den beklediğim kadar iyi değil. Yani eski E'den sonra özellikle uçan halı, tabiri caizse uçan halı olan E'den, ki esasında çoğu otomobilden sonra bu araba sert. Yani bu arabanın şehir içinde süspansiyonları zaman zaman çalışmaktan vazgeçiyor veya çok kısa bir aralıkta çalışıyor. Yani bütün detaylar içeride bu arabada. Bütün detaylar. Yani bu otomobilin emdiği, yok ettiği, sönümlediği, ezdiği hiçbir şey yok. Lastikler Hepsini iyi ya. ve lastikler aynen 55 yanak, 17 inç Ramfletler. Tamam, Ramflet'ten tez zamanda BMW, Mercedes, bütün premiumlar, bütün markalar uzaklaşın. Size bir dost tavsiyesidir. Ama bunların da ötesinde bu kadar sonuçta kalın yanaklarla bu otomobilin bütün bu detayları içeriye bu kadar net bir şekilde aksettirmesi kabul edilemez bir durum. Özellikle E gibi, özellikle bu kadar da pahalı bir otomobilde olmaması gerekiyordu. Konfor bakımından araba bayağı zayıf. Ben o kadar ölümcül, bayağı zayıf olduğunu düşünmüyorum ama benim düşüncem şu. Bir önceki E'yi kullandıysanız, sonra gelip bu E'yi kullanırsanız bu otomobil size biraz sert gelir. Sönümleme konusunda sıkıntılı gelebilir. İçeriye çok fazla ses aldığı için ve sarsıntı aldığı için, çok fazla demeyeyim, fazla değil. Normal E'ye göre, bir önceki E'ye göre kıyaslarsam, bak şimdi. Saydık hepsini, kaç tane? Evet. 8 tane falan var. Saydık yani, tabii ki sayacağız ama tıp 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 diye Bu kadar değil mi? saymamamız gerekiyor. Aynen. Özellikle E'de. Ben E'ye göre konuşuyorum. Bu arkadaş konuşsun. Yok, konfor böyle yani. Buna otomobil zaten genel olarak eskiye göre belli açılardan çok ileriye gitmiş, belli açılardan da ben geriye gittiğini düşünüyorum. Orada zaten 5 tane bizim ana kriterimiz vardı. Onlardan 2 tanesinde geriye gitmiş otomobil. Niye bilmiyorum. Bir takım opsiyonlarla bunları illaki bertaraf ediliyordur da bu test arabası için konuşuyoruz. Konfor da böyle. Ama bak şimdi normalde de giderken bu salınım var. Yani o konfor Evet. salınımı var Mercedes'in. Evet, yani otomobil otobandaki dalgalanmalar esnasında salınım esnası, yani salınıyor, yaylanıyor. Böyle gidiyor. O esnada bu kadar oynayan süspansiyon neden bu deminki tık tıklardan geçerken hiç oynamıyor? Oynamıyor. Orada bir tuhaflık var. Yayla bir etkisi olabilir. Bence. Enteresanlık var. Yani hakikaten enteresan bir durum. Anormal de bir durum var esasında. Yani karakter olarak şimdi eğer sen bir yerden alıyorsan bir yere verirsin. Eğer konfordan alıyorsan tutuşa verirsin. Tutuş konusunda da bu araba. Geliyoruz. Motora geçelim. Bir de bu elim verdiğini bu el bilmeyecek derler. Öyle bir... Motora geçelim. Yeni 2.0 dizel bir motor var. Her ne kadar 220 yazıyorsa da arkada, buna aldanmayın. Motorun sesi eskiye oranla sessiz. Ama hala içeriye ses geliyor şu an. Aslında burada çok fazla değil. Trafikte fazla. Geliyor. Geliyor. Yani dur kalk trafikte şehir içerisinde 30'la 40'la civarıyla giderken müzik sistemi kapalıysa tabii ki bayağı bir motor sesini duyuyorsun. Yani Şuradan bir bakalım ortalamamıza da. Bir de direksiyonla yeni bir sistem var artık. Buradaki tuşlar dokunmatik menü iyi söyledin. arasında. İyi söyledin. Dokunmatik Ben çok beğendim. gezebiliyorsunuz. Ben de. Ben Süper. çok beğendim. Güzel de çalışıyor. Güzel çalışıyor. Evet. Ben bu kadar iyi çalışacağını tahmin etmiyorum. Çünkü şu kadarcık bir şey Aynen. nasıl diyorsun hareket ettiriyor. Güzel. Cep telefonlarına bile koysunlar bence bunu. Kesinlikle. İki ekranın da hem menülerini hem onlara nasıl hükmettiğini, hükmediş tarzını çok beğendim. Ben Şu de. işte kıvrımlı zımbırt artık neyse, mouse hariç çok beğendim. Tüketime geldik. Biraz gazladık bizi. Çok düşük olacağını zannetmiyorum.
Bakalım. 9.4 şu anda. Biraz gazladık evet. Şimdi- Ben dün kaçı gördüm sana söyleyeyim. 6-7'yi falan gördüm. Yani normalde sitesinde 100 kilometrede ortalama 4.5 yazıyor. Tabii o hep O daha düşük. mümkün değil de. Çok iyimser rakamlar onlar. Ama yani çok dikkatli kullanırsanız 6 ile kullanırsınız ama çok dikkat etmeniz lazım. Belki klima falan kapalı haliyle değil. Ha, bir de dokunmatik olmasını isterdim ekran. Evet dokunmatik değil. Ben de ilk başta bir tıp yaptım ama yemedim. Normalde 6,5 litre civarıdır benim vereceğim gerçekçi uzun dönem tüketim ortalaması. Evet. Fakat ben bu otomobille çok fazla dur kalk yapmadan 5'lerde gittim. Yani çok fazla trafiğe girmeden ve tabii ki gazlamadan 5'lerde de gittim. Normalde 6,5 ama hakikaten sakin kullanıyorsanız 6'da Altı. diyebilirsiniz buna. Ben siteye 6,5 yazacağım. Ama 1800 küsür kiloluk ve bu kadar performansı son derece tatminkar olduğunu düşündüğüm bir otomobilin çok iyi bir tüketim değeri. Yani çok az yakıyor araba. Bayağı az yakıyor. 190 beygir gücü var. 400 Nm tork var. Torku yalnız az bir devir alanında veriyor. Yani maksimum torku. 1300 ile 2800 diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Gene yazarız yazıda. O biraz sadece devir aralığı az geldi bana. Yani güç tork eğrisi çok örtüşmüyor. Devirli bir olabilir. motor değil. Değil evet. Yani tabii ki dizeller zaten değildir ama bazı dizeller mesela hani Devirli 4800'e kadar falan böyle çevire gide gider yani. Bu genelde 4000'in üzerine hiç çıkmanın anlamı yok. Çünkü zaten pek bir şey üretmiyor. İşini dar bir aralıkta, daha konforlu bir aralıkta hallediyor. Gayet güzel yürüdüğünü düşünüyorum 2 litreye göre. Bir de bu ağırlığa göre. Şanzımana geçelim mi? Geçelim. 9 ileri yeni şanzıman. Güzel şanzıman. Harika. Güzel geçiyor. Hızlı değiştiriyor ama aynı zamanda hissettirmiyor. Güm şanzıman severim ben. Okey ama bu otomobilin hedef kitlesiyle ilgili konuşuyorsak bu şanzımanı seveceklerdir. Çok hızlı ve hissettirmiyor. İstersen o gümgümü bir nebze olsun hissetmek istiyorsan Sport Plus aldığın zaman Evet, bir yapıyor nebze onu. Tık, hissediyorsun. tık tık yapıyor. Hafif bir kick Güm arkadan. değil, tık. Yok tık. Onun dışında ben mesela kulakçıklar hiç kullandın mı arabayı? Kullandım. İtaat ediyor. Ediyor, evet. Kulakçıklar da güzel. Laf dinliyor. Laf dinliyor. Yani senelerce biz Mercedes'in hep şanzımanlarından dem vurduk. Evet. Abi BMW uçlu kaçtı ZF'le beraber dedik. Mercedes niye sen hala buralardasın dedik. Sonunda yaptılar. Hakikaten sonunda gerçekten markanın hem fiyatına hem otomobilin gidişatına, genel düzeyine yakışan bir şanzıman bu. Çok beğendim. Hakikaten çok beğendim. Ne kaldı? Yol tutuş. Yol tutuş. Yol tutuşu sen anlat. Yani konforla beraber bayağı beklentimin altında kalan ikinci husus bu otomobilde. Bir de tabii birbiriyle bağlantılı oldukları için bunlar. Hani diyorsun araba sertse o zaman tutuyor. Ama tutmuyor. Yani üzerinde Primacy'ler var. Bu lastiklerle bu otomobil fazlasıyla yüzüyor. Yolda çok fazla geziniyor. Şimdi yüksek süratlerde mesela %120 ile gidiyorsun. Çok hafif bir 20 derecelik mesela veya 15 derecelik bir viraj var. Orada otomobilin bir direksiyona girdi verdiğin zaman, hani bir komut verdiğin zaman, çevirdiğin zaman otomobilin altı ile şasi ile direksiyon arasında bir kopukluk var. İstediğin şeyleri geç yapıyor ve tam olarak yapmıyor. Dolaylı bir şekilde yapıyor. Hani eski offroad otomobillerinde bir merdiven şasi dediğimiz şey vardır ya, hani kat kat gider. Hani bir altta şey vardır. Üstüne bir kat daha çıkarlar. Yani arada bir kopukluk vardır. Onlarda da mesela eski offroad otomobillerinde direksiyon çevirdiğin zaman aynı hani aşağıda daha senden bağımsız bir şeyler oluyordur. Bu otomobilde de tabii o kadar yüksek düzeyde değil ama benzer bir hissiyat var. Direksiyonla sen bir şeyler yapmak istiyorsun ama otomobil senin emirlerini hem geç hem de %100 yapmıyor. Ve bunu yaptığı zaman da gövde salınımı çok fazla otomobilde. Yüze gidiyor. Yol kalitesi düşükse, asfalt kalitesi düşükse, yani çok tutan bir asfaltta değilsen hep birkaç derece sağa, birkaç derece sola kayarak gidiyor. Yani tutuş limitleri, fiziksel tutuş limitleri de düşük. Dolayısıyla hani tedirgin de ediyor bir yandan. Çünkü otomobil büyük, bayağı iri bir araba. Sen viraja girdiğin zaman hem yana yattığında hem de lastiklerin asfalt arasındaki o tutuş düşük olduğunda o ikisi bir araya geldiği zaman hep kendini geri çekiyorsun. Yani gazdan hep ayağını çekiyorsun. O özgüveni vermiyor. Aynen. Hep tedirgin ediyor. Bu kadar yanlıyor. Daha fazla değil. Buna emin olun. Çünkü devreye giriyor. Devreye giriyor bir herhalde 20-30 dereceden sonra. Aynen öyle. Zaten bu otomobili alacak insanlar da anlamayacaktır. Yani hedef kitlesi. Buraya kadar Otomobil tatlı yapıyor. hedef kitle. Evet, oraya kadar tatlı yapıyor ve kontrol edilebilir yani bak. Görüyor musun? Şey değil yani. Ama hemen ben şunu hissediyorum. Şu bak. Evet. Şu. Sanki lastik çok fazla yana yatıyormuş ya da şasi çok fazla Şasi. burkuluyormuş Şasi. gibi. Burkuluyor zaten. Şasi burkuluyor. Aynen. Evet. Sport Plus'tayız şu anda ayrıca. Sport Plus'tayız. Sport Plus bu arada arkadaşlar sadece direksiyon ve gaz tepkileri ve vitesin değiştirdiği şanzımanın yani zamanlamasını. Air süspansiyon alabiliyorsunuz arkadaşlar bu otomobille, opsiyon. Air süspansiyon aldığınızda ön aksa 2 tane kompresör geliyor.
arka aksa 3 tane toplam 5 tane kompresör geliyor ve süspansiyonlara müdahale ediyor. Bu gelen kompresörlerle birlikte yol tutuş muhtemelen bence çok fazla değişiyordur. O otomobilde gelir inşallah, çıkar testte kullanırız. Sportta taş gibi oluyordur, konforda yumuşacık oluyordur. Çok fazla değiştiriyordur otomobil yol tutuşunu. Bence benim fikrim o. Yani daha önceki Air kullandığım Air'lerle alakalı düşündüğümde bu geliyor aklıma. Oradaki tecrübeler. Şu anlara çok daha fazla. Oradaki tecrübelerime göre aynen. Şu anda çok daha fazla gelişmiş bir sistem var. O yüzden çok daha fazla etki ediyordur. Ama tabii sonuç itibariyle otomobil bu. Evet. Sonuca gelelim. 280 küsür, 283 falan bu otomobilin bas fiyatı. Bu araba 362. Güzel para. Sonuçta evet, Mercedes alıyorsunuz. Kalitesi tartışılmaz zaten. Söyleyecek bir şey yok. Biraz daha konforlu olsun isterdim ben kendi adıma. Ant çok daha fazla konforlu olsun isterdi diye tahmin ediyorum. Onun haricinde biraz daha yaşlanırsam o otomobili alırım. Biraz daha. Çünkü görünümü falan da çok iyi görünüyor. Ha, bu arada direksiyonu sevdim. Net değil. Tepkileri biraz yavaş ama hissiyatı iyi. Yani nerede ne yaptığını otomobilin iyi anlatıyor. O yüzden sevdim. Direksiyon hissi benim için çok önemli. Böyle. Şimdi bir kere bir Mercedes E serisi alıyorsan her şeyden önce konforlu olması lazım. Farklı bir seçim yapabilirsin. Mesela bundan 2 nesil önceki, evet 2 nesil önceki 7 serisinde BMW bir seçim yaptı. Dedi ki ben bu 7 serisinde Mercedes gibi bir 7 serisi yapacağım. Yani S gibi bir 7 serisi yapacağım. Çok konforlu yaptılar. Ama sürüş dinamikleri zayıftı arabanın. O kasaya özel bir hani şöyle bir de öyle deneyelim idi. Şimdi burada da mesela böyle bir deneme yapabilirdi. Hani bu sefer ben konfordan hafif bir ödün vereyim ama acayip böyle sürüş dinamikleri bakımından çok iddialı bir otomobil yapmış olayım. Çok keyif versin. Böyle deli gibi yol tutsun ve böyle işte HSP'yi kapadığın zaman insanlar çılgınca eğlensinler falan. Şimdi burada böyle bir durum yok. Çünkü ikisi birbiriyle bağlantılı. O iki disiplinde ikisinde de zayıf. Burada yani bir soru işareti var. Herhalde o soru işaretinin cevabı senin de dediğin havalı süspansiyon olabilir. Ama her halükarda bu otomobili çoğu insan böyle alacak ki dediğimiz gibi jantlarda kocaman arabada 17 inç yani. Büyük jantlar da yok. O nedenle orada ciddi bakımda aşağı inmiş. Ama biz eski serisini konuşurken hep abi ne olur şu arabaya iyi bir şanzıman koyun. Ne olur bir 2 litre dizel gelsin. Az yaksın abi. Ne olur araba yürüsün diyorduk. Bunları koymuşlar. Bunların hepsi geldi. Multimedya sistemi ne olur gelişsin dedik. Abi yani multimedya sistemi ile burada gerçekten 360 bin lira sonuna kadar hakkını veren malzemeler var. Şimdi sen bunları yaparken orada niye geriye gittin? Oradaki neredeyse bütün eksiler kapatılırken, bu kadar büyük aşama kaydedilirken o araba ne güzel yol tutuyordu. Ben çok beğeniyordum eski serisinin bu kadar da uçan alıp o kadar konforlu olmasına rağmen iki taraftan da bariz bir şekilde geriye gidilmiş. Ben bunu çözemedim, anlamlandıramadım. Bir şeyler ters. Ya makyajla düzelecektir ya da hava süspansiyonla düzelecektir. Neticede otomobilin S ve C tarafları var. S tarafları bayağı yukarıda, C tarafları bayağı aşağıda. Bu otomobilde bence S'e çıkmaya gerek yoktu. Çünkü mesela benim S sahibi olsam ben, S sınıfı sahibi olsam benzer malzeme kalitesini, benzer seviyeyi burada görmek istemem. Çünkü ben zaten çok daha fazla para vermişim. Bunu bu kadar yukarıya çıkartmaya bence gerek yok. Öbür taraftan da onu dengelemek için belki de tabii mantığı bu mudur bilmiyorum ama o kadar da C'ye inmeye gerek yok başka yerlerde. Daha dengeli bir otomobil olmalıydı bu. Bazı yerleri çok yüksek, bazı yerleri çok beklentinin altında kalmış. Ama dediğimiz gibi inşallah hava süspansiyonuna gelir ya da başka motor şanzıman seçenekleri de gelir. Başka konfigürasyonlara bakarız. Neticede çünkü premium arabalarda belki havalı süspansiyon olmasa bile bir anda pek çok şey fark edebiliyor. Ne bileyim farklı bir yay kullanabiliyorlar. Hani farklı lastik, jant, belki ranflet olmasa değişecek arabanın karakteri. Yani ben senin kadar karamsar değilim. Bardağın dolu tarafına da bakıyorum. Sonra şey demeyin, kurumsallık için böyle söylüyor değil. Yani ben ne görüyorsam onu söylüyorum arkadaşlar. Evet, konforu beni de çok tatmin etmedi. Bir E'den beklediğim kadar iyi değil daha doğrusu. Ama performansı, yakıt tüketimi iyi. Yani gazladığınız zaman böyle 9 litrenin üzerine zor çıkıyor. Öyle söyleyeyim. Bu iyi, çok iyi bir değer şu anda. Gazlayınca 14-15'e çıkan arabalar var. Müzik sistemi falan müthiş. Arabanın içinde kendinizi iyi hissediyorsunuz. Konfora bakacağız sonra. Başka yerlerde, başka türevlerinde bakacağız. Bu arabanın bu arada Top Gear'ın Haziran sayısında Mehmet Çetin'in yazısıyla bulabilirsiniz. Arkadaşlar Top Gear Türkiye ile Otopark bir araya geldi. Haziran 1'den itibaren Top Gear Türkiye artık Doğa Kabak yayın yönetmenliğinde ve bizlerin kalemiyle içinde de inşallah önümüzdeki aylarda en kötü ihtimalle otoparka dair bölümlerle, otoparka dair yazılarla, makalelerle ve hiç olmadığı kadar eğlenceli, hiç olmadığı kadar tarafsız, hiç olmadığı kadar dolu dolu bir içerikle, renkli bir içerikle biraz Haziran'dan itibaren geliyor. Hepinizi bayilere bekliyoruz. Top Gear Türkiye'yi alıyoruz.
Bu otomobilde zaten şu anda çektik biz bunu ama en geç 2 gün sonra koymayı düşünüyorum. Koyacağız. Koyacağız. Koydurtacağım yani sevgili kurgucularımızla bir araya gelip. Bu testi beğendiyseniz, ki beğendiniz diye ümit ediyoruz artık bu kadar konuştuk. Nerede? Yani Şurada şurada bir yerde. yani buradaki bir yerdeki. Beni Game of Thrones'da görmek isterseniz Mutlaka basın. Buraya bol bol basın beğen düğmesine. Ama 2 defa basmayın çünkü o zaman beğenden geri alıyor. Bir kere basın. Evet. Abone olmayı Arkadaşlar, unutmayın. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Gerçekten çok Okuyor keyifli hakikaten. okuyorum. Kafayı takıyor. Kafayı yani şöyle kötü yorumlar oluyor. Mantıklılarına saygı duyuyorum. Zaten onlara cevap da yazıyorum. Okuyorum. Seviyorum sizi. Yazın bana. Arada yazın. Görüşürüz. Gelecek testlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bırakıyorum bak bırak. Dedim ya yani göğsün üstü S. Altı cennece misin bu ne yani? Kuaföre geçebiliriz demek ki. Kuaföre geçelim cennece misin? Bir kız arkadaşım olsa 50 falan tutardı. Çok güzel. Valla o açıdan iyi yani. Daha erken. Erken 36'yım bu arada yani. Bir sinemaya gitseydik önce hemen. Şu an bir ilişkiye hazır değilim. Bu arada şeyde oynayan ikinci Türk olacak. Game of Thrones. Gerçekten. Ben bir haber okumuştum. Bir İlki Türk daha kimdi var. biliyor musun? Kim? Sibel Kekilli. Ünlü olmak Sanat- güzel de. Güzel Ne ama hangi ödüllerle? sanatın her türlüsüne saygım var ama en Sanat için nihayetinde soyunma. sanat için soyunmam. Evet. Vallahi gidiyor. Vallahi gidiyor ya. Ey Abi maşallah. gitsin diye yapmışlar. Bizim aslında şaşırmamız garip değil mi?